Sayın Dekanım, kıymetli bölüm başkanımız, ana bilim dalı başkanımız, kıymetli hocalarım ve geleceğin teminatı, kıymetli öğretmen adayı arkadaşlarımız, hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada bir projenin kısmi parçası sayılabilecek, bir ürünü sayılabilecek olan konferansa katılımınızdan dolayı da teşekkür ediyorum. Biz bu projenin ortaya çıkması için epey emek sarf ettik. Tabii bu proje 2 kişilik değil. Bütün bölümün, bütün ana bilim dalının gayretleriyle, dekanlığımızın destekleriyle ve hasreten Mustafa Yıldız Hoca ve Serkan Düzgün Hoca'nın bana çok büyük yardımlarıyla, destekleriyle ortaya çıkmış bir projedir. Buradaki amacımız, gayemiz, ben hep şöyle diyorum, Amerika'dan buraya bir bilim insanı davet ettik, TÜBİTAK'ın desteğiyle tabii ki. Her insanımızın Amerika'ya gitmesi mümkün olmayabilir. Değişik durumlardan dolayı. Ama Amerika'yı buraya getirdik diyorum. Onun için faydalanalım. Sistemlerle ilgili düşünelim. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Amerikalı bir hoca nasıl bir konferans veriyor? Ne düşünüyor, ne yapıyor? Burada onu görme fırsatı buluyoruz. Bulacağız belki de bundan sonra da. Onun için bu ülkemiz açısından, siz öğretmen adayları açısından özellikle bu gibi çalışmaların çok yararlı olacağını, katkı sağlayıcı olacağını düşünüyorum. Tabii açılışta Ülke Hanım da söyledi, 2221 nolu TÜBİTAK'ın yabancı bilim insanı destekleme programı var. O program çerçevesinde projemizi hazırladık. Projemiz aslında öz olarak başlık biraz farklı ama şunu yapmaya çalışıyoruz. Akademik bir araştırma sürecinde dijital ortamlardan, yapay zeka destekli ortamlardan nasıl yararlanılır? Bu konu üzerine yoğunlaşıyor. Gerçekten aslında önemli bir konu. Ve görüyoruz ki süreçte inşallah Rabbim bizlere, bu nesle onu da nasip eder. Daha sistemi biz üretmedik ama sistemin kullanılması için bile bir hayli zorluklar yaşıyoruz. Sistemin üreticisi değiliz bakın. Sistemler başkaları tarafından üretilmiş. Onun kullanımı için bile bir sürü gayret sarf ediyoruz. Bu sistemleri de üretmemiz lazım. Onları, o programları bizlerin de üretmesi gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Ümit ediyorum ki içimizde bazı gençlere, bazı genç arkadaşlarımıza bunlar nasip olacaktır diye düşünüyorum. Ben bu açılış konuşmaları her zaman beni de yıldırıyor. Yabancılar da çok alışkın değil. Onun için çok fazla uzatmayayım. Bütün katılımcı hocalarımıza, dekanımıza, ana bilim dalı başkanımıza, bize destek veren bütün hocalarımıza, öğrencilerimize tekrar teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın hocamıza değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Mahmut Selvi'nin kürsü teşriflerini arz ediyorum. Değerli meslektaşlarım, kıymetli öğretmen adayı arkadaşlarım, kıymetli hocam Hartman'ın, günaydın, herkese hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TÜBİTAK 22-21 kapsamında Hayat hocamızın önderliğinde diğer arkadaşlarımızın da desteğiyle Sınıf Eğitimi ana bilim dalına Hartman hocamızı Michigan State Üniversitesi'nden davet ettik. O da sağ olsun bu davetimize icabet etti. Bizi kırmadılar, geldiler. Bu süreçte hocamızdan azami ölçüde yararlanmaya çalıştık. Ve bugün de bu
konuşmasıyla bunu taçlandırmayı istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta bölüm başkanımıza, Hayat Hocama, Serkan Hocama, Mustafa Hocama ve tabii ki en büyük teşekkür Douglas Hartman için. Ona da ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Hepinize tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Dekanımıza değerli konuşmalar için çok teşekkür ediyoruz. Değerli konuklar, şimdi Türkçe eğitimde eleştirel düşünme ve yazma becerilerinin geliştirilmesi, Yapay Zeka Çağında Öğretim başlıklı konferanslarını gerçekleştirmek üzere Michigan State Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Douglas Hartman'ı kürsüye davet ediyorum. Sınıf esnasında anlık çevrede görev alacak anabilim dalımız araştırma görevlisi Ecem Çelikoğlu da sahneye davet ediyorum. Kendisini tanıtsın o zaman. Kendisini tanıtarak başlasın. Ecem, biraz kendi background'undan bilgi vererek kendisini biraz tanıtarak. Günaydın. And merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. I've been asked to take a few moments and just say a few words about myself. Birkaç dakika kendi sesim geliyor mu? Birkaç dakika kendimi tanıtmam istendi. It's a pleasure for me to be at Gazi University. My full-time job is as a professor at Michigan State University in the U.S. Gazi Üniversitesi'nde olmak benim için bir onur. Ben Michigan State Üniversitesi'nde profesör olarak çalışıyorum. My university is located in America where the green state is, and that little tiny helmet or head is where my university is located. Amerika'daki konumu o yeşil alan diye bilinen yerin üzerindeki kısım olarak adlandırılıyor diyor. Michigan'ın yerini tarif ediyor. I'd like to show you a few pictures. Birkaç resim göstermek istiyorum. This is a aerial photo of a part of our university's campus. Kampüsümüzün görüntüsü bu şekilde. The campus it's a large campus. It's 8 kilometers long and 3 kilometers wide. 8 kilometre uzunluğunda, 3 kilometre genişliğinde bir alan üstüne kuruldu. It would take you about 1 hour to walk from one end of the campus to the other. Bir ucundan diğer ucuna yürümek 1 saatimizi alır diyor. What I'd like to do is take you inside the building where I work as a professor and introduce you to some of our rooms and some of our students. Benim çalıştığım binayı, ofisleri, öğrencilerimizle çalıştığımız yerleri göstermek istiyorum. So this is the building where I work, and in the foreground, the part of the building that has the round roof is our largest classroom. Burası benim çalıştığım bina. En üstteki çatıdaki kısımda bizim en geniş sınıflarımız bulunuyor. The taller 5-story building behind it is where we have offices and classrooms. Arkadaki 5 katlı binada bizim sınıflarımız ve ofislerimiz var. Let's go inside the building, and I'd like to introduce you to some of our students. Binanın içine girelim. Şimdi birkaç öğrencimi tanıtmak istiyorum, öğrencilerimi. This is our largest classroom. It seats about 200 students, and these are brand new teachers beginning their first year at the university. They're excited and they're ready to go. Öğretmen adayı öğrencilerimizin ilk yılında girdikleri bu en geniş sınıfmış.
yaklaşık 200 öğrenci oluyormuş. But this is an unusual class. Most of our classes are much smaller. So I'd like to take you next door and show you one of our regular classrooms. Normal sınıflardan daha farklı bir sınıfmış burası. Size daha normalde kullandığımız sınıfları da göstereceğim diyor. This is a room where I teach, and this is a class that I teach. Burası benim ders verdiğim sınıf. Our classes are typically no more than 25 students. Sınıflarımız genelde 25 kişiden fazla öğrenci olmuyor sınıflarımızda. And I'd like to point out a few things in the room that I think are maybe of interest to you. Birkaç ilginç kısma, bu sınıfta bulunan ilginç noktaya dikkat çekmek istiyorum. If you look up on the walls on the right and the left, you'll see large screen monitors, and there are 4 of them. Sağda ve soldaki duvara baktığınızda büyük monitörleri görüyorsunuz. We're very technology intensive in the way we prepare new teachers. So technology is a part of everything that we do as professors and then our students in their assignments. Teknoloji sınıflara entegre edilmiş şekilde kullanılıyor. Öğrencilerimiz de biz de teknolojiyi kullanıyoruz sınıflarımızda. You may also notice that students are working in small groups around the perimeter of the room at small tables. Ayrıca fark edebilirsiniz, öğrenciler grupça çalışıyorlar. Odanın çevresinde grup şeklinde çalışıyorlar, küçük gruplar şeklinde. And the tables and the chairs all have wheels, so we can move them around very easily. Masalar ve sandalyeler tekerleğe sahip. Bu sayede sınıftaki şeylerin yerini değiştirebiliyoruz. If you were to visit my class, you would notice that there are times when we meet as a large group and we push all the tables together. And then 10 minutes later, we break into small groups, and then we'll again push them all back and have one big table and use a large group again. Beni sınıfta ders anlatırken büyük bir grupla çalışırken de görebilirsiniz. Masalar birleştirilmiş bir şekilde. Bir başka zamanda küçük gruplara ayrılmış şekilde görebilirsiniz. This gives us considerable flexibility and agility to adjust the teaching to the needs of the moment. O anki öğretim ihtiyacını sağlamak için bize esneklik sağlıyor bu. Let's take a look at one of the small groups and what they're doing. Bir tane küçük gruba bakalım ne yapıyorlar. These 3 young women are learning to become science teachers at the high school level. Bu öğrenciler fen bilgisi öğretmenliği üzerine çalışıyorlarmış. Lise öğretmeni olacaklarmış. You notice the technologies they're using. They have a smartphone, laptops, and on the table in the lower left you'll see a tablet. Kullandıkları teknolojik aletleri görebilirsiniz. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve tabletler kullanıyorlar. Resimde gördüğünüz gibi. Our new teachers are expected to become very skilled and proficient at using these tools in their own work, but also in the teaching work that they do with young people. Kendi öğrencileriyle de çalışabilecekleri şekilde araçları kullanıyorlar. One thing I want to point out that's of interest to some people is if you notice along the top of the screen, you'll see some white screens. Eğer ekranın üst kısmına bakarsanız beyaz ekranlar görüyorsunuz. Those are robots that can easily move about the classroom, and people can talk to them and also be heard by them. Bunlar robotlar, sınıfın içinde dolaşıyorlar, öğrenciler o robotlarla konuşabiliyor, öğrenciler dinleyebilen robotlar bunlar. One of the areas we're exploring is the use of robots in the preparation of teachers, but also use with children in schools. Bunlar hem öğretmen eğitiminde kullanılıyor hem de öğrencilerin eğitiminde kullanılıyor. So my students, if they're sick or they're absent, they're expected to use one of the robots to be in class and to participate. Eğer derse katılamazlarsa bu robotlardan yardım alabiliyorlar derse katılamadıklarında. They simply open an app on their phone and it gives them control over the robot, and they can move it about the room, go over and have discussions with people, even though they're far away from campus.
Derste olmasalar bile telefonlarına yükledikleri uygulama sayesinde o robotu kontrol edebiliyorlar. Robotla birlikte derse katılabiliyorlar. Sınıftaki tartışmalara katılabiliyorlar. And when we take a break in class for a few minutes, they can move the robot out of the classroom and down to the coffee shop and have conversations with friends. Dersten sonra da kendi arkadaşlarıyla aşağı inip sohbet edebiliyorlar. So there's no excuse to be absent to my class. Dolayısıyla sınıfında devamsızlığa yer yok. Next to this classroom is my office. And you'll notice that in my office I have a number of computer screens. Bu sınıfın yanında benim ofisim var. Görebileceğiniz gibi birçok bilgisayar ekranı var ofisimde. As my colleagues in technology here well know that there's a considerable correlation between the amount of screen space and what you can get done, how productive you can be during your workday. Literatürde bazı araştırmalar gösteriyor ki ne kadar çok ekran kullanırsanız o kadar çok iş halledebiliyorsunuz. Arada bir korelasyon var. So I hope those images give you an introduction to the place where I live, the work that I do, and the students who are learning to become teachers. Umuyorum bu fotoğraflar size benim çalıştığım yer, öğrencilerimle ilgili kısa bir giriş, bir açıklama sağlamıştır. Big picture is some people are curious about more information about our faculty of education. And one way to communicate that is through ranking information. Bazıları okulların sıralaması ile ilgili oluyorlar. Şimdi onu göstereceğim diyor. When it comes to the global rankings, our faculty of education currently is ranked number 2 in the world. Küresel çapta eğitim alanında 2. sırada. There's a considerable amount of expertise and research productivity that is carried out in that building and in the schools that we work with. O binada aslında yaptıklarımız, o geliştirdiklerimiz bunu sağlıyor. When we look at the national rankings in the U.S., our college has been ranked number 1 in teacher education for the last 29 years. Ulusal alanda ise son 29 yılda 1. sırada, öğretmen eğitiminde 1. sırada. And many of our other programs are highly ranked as well. Diğer eğitimle ilgili bölümlerimiz de yine üst sıralarda yer alıyor. While rankings aren't everything about the quality of a faculty, we think that they're an indicator of perception and some of the quality of the good students that we prepare for teaching. Aslında bu sıralamalar bir eğitimin kalitesini göstermiyor ama verdiğimiz eğitimin nasıl bir şey olduğu ile ilgili bir resim çiziyor. We see ourselves as a potential good partner with the faculty here at Gazi University, as you're being a top teacher preparation university in this country. Gazi Üniversitesi de öğretmen eğitiminde en üst sırada olduğu için iyi bir işbirliği görüyoruz aramızda. So I've spent the last 4 months living in your beautiful city and country. Son 4 ayımı sizin güzel ülkenizde geçirdim. And at your magnificent university, Gazi University. Sizin muhteşem üniversitenizde geçirdim, Gazi Üniversitesi'nde. And it's been a pleasure to be part of your campus community and to learn and partner with you. Benim için bir onur burada sizinle birlikte çalışmak, bu kampüsün içinde bulunmak. In the time that we're together this morning, I'd like to talk about 3 things. Bugün sizinle 3 konuda konuşmak istiyorum. The first is I'd like to talk about networking. İlki bağlantı kurma. The second I'd like to talk about is thinking. İkincisi düşünme. And the third is about writing. Üçüncüsü ise yazma. The way I'd like to talk about each of these is by tying them together, by thinking about each one of them using the English word critical. Critical networking. Üçünü birbiriyle bağlayarak konuşmak istiyorum.
Ve bunu eleştirel kelimesiyle birbirine bağlamak istiyorum. Eleştirel bağlantı kurma, eleştirel düşünme ve eleştirel yazma. In English, the word critical has 6 definitions. I'm going to draw upon those different definitions to think about these 3 words of networking, thinking, and writing. İngilizce'de critical'ın 6 tane anlamı olduğunu söylüyor. Bu anlamları üzerine aslında farklı bağlamda konuşacağını söylüyor. So let's start right away talking about critical networking. İlki kritik bağlantı kurma. The use of the word critical here does not mean negative or analytical, but it means important networking. Buradaki critical'ın anlamı eleştirel anlamında değil, analitik bir düşünce anlamında değil. Buradaki anlamı kritik, yani aslında önemli. Neden bağlantı kurma önemli ve nasıl etkileri olabilir, onun üzerine konuşacağım. And so for a few moments, I'd like to think about you, I'd like you to think about your own networking, your own development of friendships and professional connections, and how important they've been in your life. Yani birkaç dakika sizin hayatınızda bu bağlantıların ne önemi olduğunu düşünmenizi istiyorum. Sizin kurduğunuz o arkadaşlıkların, bağlantıları. One of the most important networking connections in my life occurred at the university here in the state of Pennsylvania. Benim hayatımdaki en önemli kurduğum bağlantı Pennsylvania'daki bu üniversitede oldu. This is a picture of the campus where this networking connection occurred. Burası o üniversitenin kampüsünün fotoğrafı. And on the very far side of the picture, there's a small building where my office was located. Bu resmin uzak bir köşesinde bir binanın içinde benim ofisim vardı. And one day there was a knock at my door when I was a brand new professor. Ben henüz yeni profesörlüğe başlamışken kapım çaldı. And the gentleman at the door said, I need an advisor. Kapıdaki beyefendi bir danışmana ihtiyacı olduğunu söyledi. So I signaled, come on in. Gelebilirsin dedim. And that started the beginning of a great relationship and partnership in academic work. O günden sonra akademik anlamda güzel bir bağlantımız oldu. So for several decades now, we've been good colleagues, Dr. Ekyol and myself. Bir süre geçti, tabii bu olay olalı bir süre geçti ama hala çok iyi iş arkadaşlarıyız. And I first came to Turkey as a result of him a little over 10 years ago. Onun sayesinde Türkiye'ye 10 yıldan biraz daha fazla bir süre önce geldim. This is the first presentation I gave on your campus 11 years ago. 11 yıl önce sizin kampüsünüzde verdiğim ilk sunumdu bu. And you'll have to guess who the interpreter was or translator was on that day. Oradaki çevirmenin kim olduğunu tahmin edebilirsiniz. I'm grateful for all Ete is doing today. Thank you. Bana teşekkür etti. In the decades since, I've had the great pleasure of traveling to many parts of Turkey, many conferences, meeting many educators. And here I am with Dr. Akyol. I think we're in Gazi, Antep, talking to some school teachers. O günlerden sonra çok fazla Türkiye'ye geldim, birçok konferansa katıldım. Bu da Gaziantep'te bir fotoğrafımız. Since then, I've had the pleasure of meeting and visiting a number of universities around the country. I wasn't able to capture them all here, but it's really been a delight to be here with you and to learn from you. O günden beri birçok üniversiteyi gezdim. Hepsine yer veremedim ama o günden beri sizinle birlikte olmak, sizinle buluşmak benim için bir onur, bir gurur. Since that first meeting of Dr. Akyol, when I was a brand new professor, I've met many other professors here in Turkey. Profesör Doktor Hayat Akyol'la ilk tanıştığım günden sonra birçok profesörle tanıştım. These 5 faculty have all come to spend time with me in Michigan as visiting professors.
Bu gördüğünüz 5 profesör benim yanıma Michigan'a çalışmaya geldi. They're all connected to Gazi University, and I hope there are more that come in the years to come to visit Michigan. Hepsinin Gazi Üniversitesi ile bir bağlantısı var. Umarım ileride de başka gelenler olur. Currently, we have 2 doctoral students from Ankara, pictured here. Şu an çalışan 2 tane doktora öğrencimiz var Ankara'dan gelen. Betul and Celine are among our very best PhD students in our Faculty of Education. Betül ve Selin bizim en iyi öğrencilerimizden. Also had the pleasure of co-authoring a book on the use of technology in teaching in Turkish. Ayrıca Türkçe bir kitapta editör olmanın da gururunu yaşadım. Dijital teknolojilerin kullanımına ilişkin. And my work hasn't been all academic, it's been historical. And the last few months I've had the pleasure of reading this biography of Ataturk and learning about his life and how he shaped the important country that you're a part of. Sadece akademik anlamda değil, ayrıca tarihe de ilgi duydum. Atatürk'le ilgili çok şey okudum ve ondan çok şey öğrendim. So I share these pictures and story to make a point about critical networking. That this kind of connection in your life, personal and professional, is so important. Bu tarz bağlantı kurmalar sizin hem kişisel hem profesyonel hayatınızda önemli kritik noktaya sahip. And it's not just important with the people you know, it's the people that you need to come to know in reaching out and making connections beyond what's comfortable to you. Sadece yeni insanlarla tanışmak, sadece bildiğiniz insanlarla devam etmek değil, yeni insanlarla tanışmak da sizin çevrenizi geliştirir. Yeni şeyler öğrenirsiniz, öğrendiklerinizin ötesine geçersiniz. As an educator, that's a skill, that's a disposition that's very important, is learning to reach out beyond what's comfortable and to come to know something that's new, that's beyond your comfort zone. Bir eğitimci olarak sizin de sahip olmanız gereken bir yetenek, bir beceri bu. Sizin o rahat alanınızdan çıkıp sizi zorlayacak şeylere ulaşmak, onlarla bağlantı kurmak. When I met Dr. Akyol some 3 decades ago, I remember that night opening up a map and looking at Turkey and Ankara and wondering, would I ever go there? And I'm proud and pleased and happy to say today, I'm glad that I thought that thought and that I'm now here. Profesör Doktor Hayat Akyol'la ilk tanıştığımda haritayı açmıştık, Ankara'yı göstermişti. O zaman için acaba hiç Ankara'da bulunacak mıyım diye düşündüm. Ve şimdi bulunduğum için yine gurur duyuyorum. So the second thing I'd like to talk about is thinking and critical thinking. İkinci konuşacağım şey düşünme, eleştirel düşünme üzerine konuşacağım. The use of the word critical here doesn't mean important, it means being analytical, analyzing things and thinking about them carefully and deeply. Buradaki critical'ın anlamı az önceki gibi olan önemli kritik anlamda değil, burada eleştirel anlamında kullanıyorum. This idea also has a personal story, a personal beginning. Bu fikrin kişisel bir yerden bir başlangıcı var. I have 3 children, and when each of them entered 2nd grade, I began challenging them when I would drop them off at school to do something that day. 3 tane çocuğum var. Onlar 2. sınıfa başladıklarında onları okula bırakırken onlardan bir şey yapmalarını istedim. I would say to them, ask your teachers a challenging question today. Bugün öğretmenlerinizi onları zorlayıcı bir soru sorun dedim. I didn't want them to be disrespectful, but I wanted them to begin to develop a mindset of questioning things and doing what we call pushback. Burada saygısızlık yapmalarını değil, onların kendilerini daha ileriye taşıyacak bir zihin şeyine gelmelerini istedim. Zihin yapılarına. My experience had been that kids in schools had been too passive, too just accepting of information and ideas, and had not challenged them enough and asked
questions about them. Deneyimlerime göre öğrenciler daha çok pasif kalıyorlar ve okullarda verilen her şeyi kabul ediyorlar. Bu nedenle onların o zihin yapısını zorlamalarını istedim. When my children got older, into high school and into college, they're pictured here. Our son is the oldest on the left and 2 daughters. We changed that question, my wife and I, to something else. Çocukların büyüdüğünde ve lise, üniversiteye geçtiklerinde bu şekli biraz daha değiştirdik eşimle birlikte. And around the dinner table each evening, my wife would ask them, what idea did you challenge today at school? Bugün hangi fikri anlamada zorlandınız diye sorduk akşam yemeklerinde her çocuğumuza. We wanted that voice in their head that said, it's okay to do this. That challenging an idea with respect is an okay thing to do. Bunu yaparak aslında onların bir şeyleri anlamada zorlanabileceklerinin normal olduğunu aşılamaya çalıştık. So this idea of challenge became a real key idea in our family and in the way we thought about education. Bu challenge yani zorlamak, bir şeylerin üstüne gitmek bizim ailemizde anahtar bir nokta. Given all the information that we acquired, we take and memorize, we also need to be critical about that information. Bize verilen bilgileri ayrıca eleştirel olarak da düşünmeliyiz. So I became so interested and concerned about critical thinking that I began to ask this question, that what is the status of critical thinking when we look across the world at different countries? Eleştirel düşünme üzerine düşündüğümde eleştirel düşünmenin şu anki durumu ne, dünyada neler oluyor, bunun üzerine düşünmeye başladım. And there's a very clear pattern in the research data. In fact, we call it a pervasive pattern because it's so consistent. Literatüre baktığımda çok tekrarlayan, aynı şekilde sonuçlara ulaşan bir örüntü, bir şey gördüm, yaygın bir sorun gördüm. Let me share just a little bit of that data with you. Birkaç veri paylaşacağım. First in my country, in the US, the data indicates that our young people in schools are aware of what critical thinking is, but they're not using it when they pick up their phones, when they're on a tablet or a laptop. They're just not thinking critically. Amerika'daki verilerden bahsediyor. Burada gençlerin eleştirel düşünmenin farkında olduğunu ama kullanmadıklarını fark etmiş. And the research data that's observed what's going on in classrooms indicates that our teachers are really not cultivating the kind of critical thinking that transfers to the real world. Yaptığımız araştırmaların sonucunda yapılan öğretimin eleştirel düşünmeyi geliştirmediğini gördük. So the picture in the US is that kids know about critical thinking. They're being taught, but it's not transferring into the real world when they get out into jobs and the rest of life. Amerika'daki durum yani öğrenciler eleştirel düşünmenin ne olduğunu biliyor fakat kullanmıyor. İleriki hayatlarında da bir şekilde hayatlarına entegre etmiyorlar. Looked at a number of other countries, and I just want to share a couple of data points with you about Turkey and critical thinking. Eleştirel düşünme ile ilgili Türkiye'deki verileri araştırdım. When this has been examined in terms of the curriculum that's used in schools, critical thinking is something that's mentioned as a goal, but it appears very few times in lessons as objectives. Türkiye'deki durumu inceledim. Öğretim programlarına baktım. Burada gördüğüm eleştirel düşünmenin hedef olarak belirtildiği fakat çok az dersin hedefi olarak kazanımı olarak geçtiği. And in large-scale assessments like PISA, they've looked at how well students in Turkey actually use critical thinking skills. PISA gibi sınavlarda da eleştirel düşünmenin kullanım konusu araştırılıyor. In the pilot studies that were done with PISA, they found that about 20% of the students, 15-year-olds in Turkey, were completely lost when given a critical thinking task.
They weren't even sure how to begin or where to start. 15 yaşındaki öğrencilerin %20'si aslında verilen görevi tamamlarken yolda kayboluyorlar. And about 70% of the students eventually figured out something that they could do to get started, and then time ran out. %70'i ise ne yapacaklarını anlıyorlar ama onu anladıklarında aslında süre geçmiş oluyor. And about 10% of the students recognized right away what to do, did it, and submitted a response. Öğrencilerin %10'u ise ne yapılacağını anlıyor, hemen uyguluyor ve sonuca ulaşıyor. So this kind of data and pattern is pervasive across many countries. I just briefly shared some of it with you. Bu tip veriler aslında birçok ülkede yaygın olan veriler aynı şekilde. And that's why I'm so concerned about this, thinking globally. Bu yüzden küresel anlamda endişeliyim bu konuyla ilgili. I've certainly thought about why is this so? What's going on? Why isn't critical thinking sticking or being taught well? Bununla ilgili eleştirel düşünmeyle ilgili neden böyle diye çok üzerine düşündüm. Well, there are good reasons. My primary focus with a small group of colleagues is really what can we do? What can be done? Ekibimle birlikte neler yapabiliriz diye bunun üzerine düşündük. So I'd like to share with you just a couple of examples of what our team is doing to help promote, develop, and facilitate critical thinking that transfers and actually gets used by students in the real world. Ekibimle birlikte eleştirel düşünmeyi geliştirmek için yaptıklarımızdan birkaç örnek göstereceğim ve şu anda da kullanılan örnekler bunlar. One of the tasks we've developed help promote what we call algorithmic awareness. Bu süreçteki ilk yaptığımız şey algoritmik farkındalığı artırmak. One of the first things that needs to happen for critical thinking to transfer is people have to be aware that I need to use it, that it's an important thing to do. Kullandıkları şeylerin farkında olmalı ve ne yaptıklarının farkında olmalılar. So one of the tasks we design is related to searching for things online. Bu verdiğimiz görevlerin bir tanesi internette araştırma yapmak üzerine. So imagine 3 third grade students working at a table and they have 3 tablets in front of them. 3 tane 3. sınıf öğrencisi hayal edin. Üçünün de önünde tablet var ve onların üzerinde çalışıyorlar. Each tablet has a different search engine. Google, Bing, and Yandex. Her tablette farklı bir arama motoru var. Google, Bing ve Yandex. And on each tablet, the students will type in the same question into the text box. Bu her tablete aynı soruyu yazıyorlar. Mount Hood Dağı ne kadar uzunlukta? Boyu nedir? So one of the questions we had kids do, type in is how tall is this mountain called Mount Hood? Bu soruyu yazıyorlar. Hood Dağı ne kadar uzunlukta? Her tablete. And presumably that's a factual question, that there's a number that will tell us how tall that mountain is. Böyle bir sorunun aslında mutlak bir cevabı olmalı. And in case you're curious, this is the mountain, Mount Hood. It's a very tall mountain, an extinct volcano. Eğer merak ediyorsanız Hood Dağı bu. Sönmüş bir volkanik bir dağ. So when students type the question into the Google search, this number was the result. This is how many meters tall that mountain is. Google'a yazıldığında cevap olarak bu cevabı aldılar, uzunluk olarak. When they type that into Bing, it's this tall. Bing'e yazdıklarında bu cevabı aldılar. Why is there a difference? Neden arada bir fark var? So this starts a conversation among kids about why might this be so? Isn't a mountain the same height? Is it changing? Or what might be reasons for the changes? Öğrenciler arasında bir tartışmaya yol açıyor. Bu neden böyle olabilir? Buna sebep olan şeyler nelerdir? Bir dağın boyu değişebilir mi? Bununla ilgili öğrenciler kendi arasında tartışıyorlar.
And of course, Yandex was the third search engine. Yandex'te üçüncü arama motoru, onda da bu sonuca ulaşıyorlar. So the purpose of this task is to start a discussion about what's going on here and develop awareness that algorithms are working in the background. Bu yapılan görevin amacı aslında neler oluyor? Bu algoritmada nelerin farkında olmalıyım? Bana verilen sonuçlar ne derece doğru? Bunun üzerine düşündürüyor. So it's this kind of task that we're developing and trying out on young kids and adolescents to see how can we develop this kind of awareness that I need to pay attention when I'm online because what's being sent to me is shaped and influenced by algorithms. Bunu yapan, uygulayan gençlerde bana verilen bilgilerin ne kadar doğru, bu algoritmaların farkında olmalıyım, buna önem vermeliyim gibi aslında bir zihin yapısı oluşturuyor. A second task that I'll share with you is using AI chatbots. İkinci göstereceğim görev ise yapay zeka temelli sohbet araçlarını kullanmak. Imagine 3 seventh grade students with 3 laptops in front of them, and they all have different AI chatbots. 3 tane öğrenci hayal edin, 7. sınıf öğrencisi ve üçünün de önünde farklı yapay zeka temelli sohbet uygulamaları var. And we ask them to type the same prompt into each chatbot. Burada hepsi bu kullandıkları araca aynı soruyu yazıyorlar. En iyi yapay zeka temelli sohbet aracı hangisi? So we're asking them with this question to ask each chatbot, what is the best chatbot? Aslında bu sohbet araçlarına hangisi en iyi diye soruyoruz. So on the left is Google Bard. What do you think Google Bard says is the best chatbot? En soldaki Google Bard size ne söylemiştir en iyi chat uygulaması ile ilgili yapay zeka? You're right. So we're trying to develop awareness that algorithms are influencing what you see as output. What do you think? Okay. ChatGPT. The most interesting thing here is it says ChatGPT 3 is the best. Why would that be? Burada ilginç olan ChatGPT 3'ü daha iyi olarak gösteriyormuş 4'ten. Bunun nedeniyle ilgili de bir fikriniz varsa. Because Word is free. Free using ChatGPT. Yes. Yes. Oh, yes. This was using ChatGPT. And of course, Bing says it's the best. Bing'de Microsoft Bing'in en iyisi olduğunu söylüyor. So we're designing these tasks like this and the search tasks to help develop awareness of algorithms operating, and that you cannot just accept information. You need to think critically and challenge and push back. Böyle görevler verdiğimizde aslında size verilen bilgileri sadece olduğu gibi kabul edemezsiniz. Onları zorlamanız, düşünmeniz, farklı açılardan bakmanız gerekiyor. With these algorithmic awareness tasks, we conclude each of them with a kind of question that really we think begins to push them to deepen this idea that you have to think critically. Her bir görevden sonra kendinize sormanız gereken sorular var eleştirel düşünmeyi başarabilmeniz için. And that question is simply, are you somebody's puppet? Ve bu soru birinin kuklası mısın? Sen birinin kuklası mısın? We think this is a powerful image, especially for young people who want to be on their own and independent and think on their own, to realize that they might be controlled by algorithms in terms of what they experience online. In fact, at times they're a puppet. Bu görselin ve bu sorunun gençler üzerinde çok etkisi olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onlar bağımsız olmak istiyorlar, kendi başlarına yaşamak istiyorlar ama aslında birinin kuklası mı oluyorlar? So that's the second area, that of
critical thinking. Şimdi ikinci bahsedeceğim şey eleştirel düşünme buydu. So we've looked at critical networking and critical thinking. We're now going to move to the third and final kind of critical. Kritik bağlantı üzerine konuştuk, eleştirel düşünme üzerine konuştuk. Şimdi eleştirel yazma üzerine konuşacağım. And that is critical writing. Bu da eleştirel yazma. The background on this is that this work has been done the last 4 or 5 months with support coming from your TÜBİTAK and your central government. Bu bölümün arka planında TÜBİTAK tarafından desteklenen projemiz var. Been working with colleagues and we're grateful for that support. Birçok iş arkadaşlarıyla birlikte çalışıyorduk, birbirimizi destekliyoruz. Just want to take a moment and acknowledge their participation in what I'll share for the next few moments. Şimdi onların düşüncelerini, onların fikirlerini anlatacağım. So if you'll just raise your hand, Hayati Hocam. Katkıda bulunanların ellerini kaldırmasını istiyorum. Mustafa Hocam. Hocam, Hayat And Hocam, Serkan Hocam. Serkan Hocam. So as a team, we've been developing this work that's been motivated by several questions about critical writing. Bu süreç aslında eleştirel yazma ile ilgili birçok soruyu getirdi beraberinde. One of the questions that's motivated this work is this one. What is the most difficult part of conducting a really good study? Bizi motive eden asıl soru şuydu, yola çıktığımız. İyi bir araştırma yapmak için, iyi bir çalışma yapmak için iyi bir çalışmanın en zor kısmı neresi? Well, many parts are difficult in conducting a study. The professional literature indicates that it's the writing of a literature review that proves to be among the most challenging parts. Bir çalışma yürütmenin aslında birçok zor kısmı var ama yapılan araştırmalar gösteriyor ki literatür taraması en zor kısımlardan birisi. And because it's a literature review, the logical question is, why is it the most difficult part of the study? Neden literatür taraması bir çalışmanın en zor kısmı? And again, in the professional literature, it indicates that often new scholars, even experienced scholars, don't have a process for how to write it in mind, and their use of technologies doesn't help make it happen efficiently. Literatürde yapılan çalışmalar gösteriyor ki bunun iki sebebi var. Birisi araştırmacıların nasıl yazacağına dair bir süreç bilgisinin bulunmaması. İkincisi de teknoloji kullanarak bu süreci daha kolaylaştırmanın yollarını bilmemesi. So the focus of this work then has really been on creating persuasive literature reviews. Burada odaklandığımız kısım ikna edici literatür taraması hazırlama kısmı. We've started at the general level and developed what we think is a good process that can help those who are doing academic writing. Araştırmacılara yardımcı olabilecek neler yapabiliriz? Bunun üzerine çalıştık. This process involves 5 phases, and this might be good practical advice for you if you have a writing assignment that's coming up or due this semester. Bu bir süreç belirledik. Bu 5 aşamadan oluşan bir süreç. Bu eğer yapacağınız ödevler varsa sizin de kullanabileceğiniz bir süreç. Yardımcı olabilir size. This process starts on the left with developing a good question, research question. Soldan başlıyor, soldaki kısımdan başlıyor. Burada iyi bir araştırma sorusuyla yola çıkıyoruz. And the second phase is then locating literature, locating other research that's related to that research question. İkinci kısımda ise ilk kısımda oluşturduğumuz araştırma sorumuzun kaynaklarını konumlandırıyoruz. The middle phase here is evaluating the literature that's found.
Ortadaki kısımda aslında bulduğumuz bütün bu kaynakları değerlendiriyoruz. The fourth phase is then synthesizing that literature after you've analyzed it. Dördüncü kısımda analiz ettiğiniz, değerlendirdiğiniz, bulduğunuz kaynakları sentezliyorsunuz. And the final phase is then communicating that. It could be through social media, it could be at a conference, it could be some lecture in a class. Üçüncü kısımda ise bulduklarınızı aslında iletişime döküyorsunuz. Bir sosyal medyada paylaşabilirsiniz, bir sempozyumda sunum yapabilirsiniz veya derslerinizde anlatabilirsiniz. So this process helps address that first challenge in writing a literature review. It gives a structure, it gives an idea of the flow of what could be done. Yapacaklarınızla ilgili bir yapı, bir akış aslında sağlıyor bu yapı size. The second challenge that I mentioned a moment ago then has to do with how to use the technology well in that process, in those 5 phases. İlk bahsettiği zorluk süreçle ilgili bilginin olmamasıydı. Onu verdik. Şimdi ikinci bahsettiği baştaki zorluk teknolojinin nasıl kullanılabileceğiydi. Bu konuda bahsetmek istiyorum. So for the last few months, now going on 3 months, we've been each week taking a look at what are AI tools, smart apps that can be used to help efficiently move through those phases, to go through that process, so that they facilitate academic writing. Son 3 aydır bunların üzerine çalışıyoruz. Akademik yazmayı kolaylaştıracak, bize fayda sağlayacak yapay zeka araçları üzerine çalışıyoruz. So the emphasis has been on using the technologies effectively, but ethically. Buradaki odak noktamız teknolojik araçları etkili bir şekilde kullanmak ama etik bir şekilde de kullanmak. Because the graduate students in this seminar are in different locations around Turkey, we meet on Zoom twice a week. Lisansüstü öğrencileriyle yapıyoruz bu projeyi. Burada da katılımcılar başka şehirlerden katıldığı için Zoom üzerinden yapıyoruz. Haftada 2 gün. As the facial expressions on some of these folks indicate, it's been a work, but it's been enjoyable work. Burada görebileceğiniz yüz ifadelerinden de bu bir iş ama eğlenceli bir iş. And you can see here that the little red circles indicate where people are located around Turkey. It's been a very diverse group. Bu gruptaki insanların katıldığı yerleri görüyorsunuz kırmızı dairelerle. Aslında ne kadar farklı şehirlerden katılım sağlandığını görebiliyoruz. So in the next few minutes, I'd like to just share with you a couple of the AI tools that these graduate students have been learning and using as they compose a miniature or a mini literature review. Bu katılan lisansüstü öğrencilerin literatür taraması hazırlarken kullandığı, her aşamada kullandığı yapay zeka araçlarından bahsetmek istiyorum. So that first phase I showed you just a moment ago was how do you develop a research question? İlk aşama sorgulama aşamasıydı. Burada nasıl bir araştırma sorusu geliştirirsiniz? Within these circles in our process, we have lots of detail about how you could go about developing a research question. Bu aslında gördüğünüz dairenin içinde çok fazla detay yeniliyor. Aslında nasıl bir araştırma sorusuna ulaşırız? Bunu konuşuyoruz. And I won't go into detail on this, but basically you can see a shape of a cone here. And the idea is to start with your general interests and expertise and gradually narrow it down till on the right where the point is, you have your research question. Gittikçe daralan bir koni şeklinde olduğunu görüyorsunuz. Aslında önce ilgilerimiz, ilgi alanlarımız, deneyimlerimizle yola çıkıp tek bir araştırma sorusuna doğru yol alıyoruz. And one of the tools that the graduate students have been learning in this seminar is called Stormboard. Bu lisansüstü öğrencilerin öğrendiği araçlardan bir tanesi Stormboard'du. And Serkan Hocam has given great demonstrations on how this can be used, and then the doctoral students have opportunity to use and apply it.
Serkan Hocam bu konuda yardımcı oldu bu doktor öğrencilerine nasıl kullanabilecekleriyle ilgili. The second phase is locating. İkinci aşama konumlandırma. And I just want to mention a tool that we have used. İkinci aşamada kullandığımız yapay zeka aracını göstermek istiyorum. Actually, this is a tool that has been demonstrated, not used, Aslında bu gösterilen bir araçtı, kullanılmadı. to locate research articles. You could, of course, use Google Scholar, but there are AI tools like Scholar AI. Araştırma makalelerini bulmak için kullanılan bir yapay zeka temelli uygulama. Tabii Google Akademi'yi de kullanabilirsiniz. And the great advantage of a tool like this is it does not pull up what we call hallucinated or phantom articles that don't exist. Buradaki avantaj olmayan makaleleri kaynak olarak göstermiyor diğer araçların yaptığı gibi. And another tool that's been shown is called Humata. İkinci araçsa Humata. And what Humata does is it allows you to upload a PDF version of an article and then have a conversation with it. Humata'nın yaptığı buraya bir PDF, bir makalenin PDF'ini yüklüyorsunuz. Onun karşısında bir iletişim kuruyor. On the right is an article that's been uploaded into Humata. Sağ tarafta yüklenen PDF'i görüyoruz. And on the left is a very quick summary that's been written. Solda ise çok hızlı bir şekilde özetini çıkarıyor. And then you can begin to ask questions about the summary and it will go into greater detail. Ve bu verilen özetin üzerine sorular sorup daha da detaya girebilirsiniz. So you can begin to get an idea, is this an article that's going to be helpful for me in my literature review or not? Burada şunu düşünebilirsiniz, bu benim işime yarayacak bir makale mi? Onun sonucuna ulaşabilirsiniz. So that was the second phase. The third phase then is evaluating the articles you find. Bu ikinci aşamaydı. Üçüncü aşamada ise değerlendirme, bulduklarımızı değerlendirme üzerine. And in this phase, we had to resort to a kind of old-fashioned spreadsheet. Bu aşamada eski tip bir Excel dosyası üzerine çalışıyoruz. We think there are AI tools being designed that will help with this, but for the time being, we simply use a spreadsheet. Bununla ilgili yapay zeka temelli uygulamaların geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz ama şimdilik Excel üzerine çalışıyoruz. Each row in the spreadsheet is an article, and each column is a kind of information pulled out of that article. Her satır bir makale, her sütunsa onunla ilgili alanı dolduran bilgi. So these articles are on the same topic, and students can begin to compare and analyze differences among the studies. Bu şekilde öğrenciler doldurduğunda birbirleri arasında karşılaştırmalar, kıyaslamalar yapabiliyorlar buldukları makaleler arasında. The fourth phase, synthesizing. Dördüncü aşama sentezleme. We introduced a number of concepts. Birkaç kavram üzerine tartıştık yine projede. İlki. And Mustafa Hocam did a terrific job of pulling together a presentation that communicated these ideas like intertextuality. Mustafa Hocam çok üzerine uğraştı, çok iyi bir iş çıkardı. Metinler arasılıkla ilgili bir sunum yaptı. The word intertextuality, if you're not familiar with it, simply means between texts. Metinler arasılık, metinler arasılık aslında birebir çeviri, metinler arasılığın anlamından bahsediyor. And the idea is when you're writing an essay or a literature review, you're bringing previous texts together and weaving them into the product that you're writing. Aslında daha önceden okuduğumuz bütün metinleri bir araya getiriyorsunuz literatür taramasında da. Yine onu kullanıyorsunuz. Okay, just a second Yeah. here.
So what our participants in the seminar then began to do was to actually write and develop their literature review. Yaptığımız bu proje sonucunda katılımcılarımız birer literatür taraması ortaya koyuyorlar. Typically, it's a good idea to lay your writing out on a table so you can see things and make connections among different parts of your essay or literature review. Genelde yazdıklarınızı bir yüzeye serip üzerine düşünmek, aradaki bağlantıları kurmak sizin için faydalı olacaktır. But we did so online, Biz bunu online yaptık. and we can zoom in on a page and together look at some text and analyze it and see if it's worded in the right way or if it needs some revision. Biz bu şekilde yaptık. İstediğiniz sayfaya yaklaşıp oradaki detayları üzerine tartışabiliyoruz. And then their task was to write what we call a mini literature review. It was just a couple of pages long. Lisans öğrencilerine verilen görev kısa bir literatür taraması yazmaları görevi, birkaç sayfalık. The final phase, which I'll just say a word about, was that of communicating. Son aşama ise iletişim aşaması. And we have yet to complete this phase, but in the next couple of weeks we'll take a look at how do you then take something like a literature review and a study and communicate it well to an audience. Henüz o aşamaya gelmedik. Birkaç hafta içinde geleceğiz. Bu yaptığınız literatür taramasını nasıl dinleyicilere sunarsınız? The tool that we'll use is presentation tools like PowerPoint, and how do you take a paper and communicate it to a live audience? Bu süreçte kullanılacak araçlardan bir tanesi PowerPoint. Burada yaptığınız bir metni, yani literatür taramasını nasıl bir sunuma dönüştürebilirsiniz? This is a particular skill that is really important. This gentleman pictured here is Sean Villaron, and he heads up the PowerPoint division at Microsoft in the US. Bu çok önemli bir beceri, o yazılı şeyi sunuma dönüştürmek. Burada gördüğünüz kişi PowerPoint'in kurucusu. Their data indicates that each day in the world there are 40 million PowerPoint presentations made. Onların verilerine göre günde 40 milyon sunum hazırlanıyor. That's in education, medicine, military, government, every sector. There are a lot of presentations made. Eğitim, tıp, askeri alanlarda birçok farklı alanda bu sunumlar hazırlanıyor. And I'm contributing to that number right now. Ben de şu an o rakama bir katkıda bulunuyorum. So our students will be learning about what are the aspects of making an effective presentation with a presentation tool. Öğrencilerimiz burada yapılacak sunumun etkili olması ile ilgili, neden önemli olduğu ile ilgili öğrenecekler. So in the last couple of minutes, I've then talked about critical writing and a 5-phase process that my colleagues and I have been working with graduate students here in using. Son aşamayı da anlattım. Eleştirel yazma üzerine ve iş arkadaşlarımın ekibimle yaptıklarımız üzerine konuştum. So I'd like to conclude with just a kind of final thought that this idea of being critical, being analytical, seeing what's important, and thinking about the transitions that are happening in our lives means that we need to live critically. We need critical living experiences and skills. Şu şekilde sunumumu sonlandırmak istiyorum. Aslında bu eleştirel düşünme, yazma, bunları hayatımıza katmamız gerekiyor ve yaşarken eleştirel bir şekilde yaşamamız gerekiyor. With the presence of AI seemingly increasing each week with a new tool, new concerns, new opportunities, how do we keep up? Her gün yeni bir yapay zeka uygulaması çıkıyor. Biz bununla nasıl ayak uyduracağız?
As teachers, as professors, as researchers, what are some easier ways we can follow what's happening so we're not only current, but we can keep our students current? Öğretmen olarak, profesör olarak, araştırmacı olarak nasıl ayak uyduracağız, nasıl takip edeceğiz? Bizler güncel değilken öğrencilerimize güncel şeyleri nasıl aktaracağız? I want to point out three things that I think you should make part of your daily learning experience. 3 tane şey söylemek istiyorum günlük hayatta kullanabileceğiniz. The first is I think you should listen to the podcast called Hard Fork. Bu podcast'i dinleyebilirsiniz. Hard Fork. If you're not a podcast listener, I encourage you to become one. As a teacher, it's essential that you keep up to date, and podcasts at the moment are the most sort of current ways of finding out what's going on in education. Eğer podcast dinlemiyorsanız size mutlaka tavsiye ediyorum. Eğitimde neler olup bitiyor bunu dinleyebilirsiniz. The two gentlemen who run the podcast are funny, they're smart, and they talk about technology and what it means for us as educators. Bu podcast'i yapan iki beyefendi var. Bunlar hem komikler hem çok akıllılar hem de teknolojiyle, eğitimle ilgili gelişmeleri anlatıyorlar. The second thing I recommend you do is if you haven't, create a LinkedIn account for yourself. İkinci önereceğim şey bir LinkedIn hesabı açmanız. It's important, I think, that every professional today have a presence online, and LinkedIn at the moment is the most professional site for doing this. Her profesyonelin iş sahibinin böyle bir hesabı olması gerektiğini, online'da bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda da LinkedIn en profesyonel olan sitelerden birisi. My own 3 children, I encourage them to start their LinkedIn account while they were in high school. Ben 3 çocuğuma lisedeyken bu LinkedIn hesaplarını açtırdım. And if you have a LinkedIn or you start one soon, I encourage that you follow this gentleman here, Jason Gulia. LinkedIn hesabı açtıktan sonra sizi bu kişiyi takip etmeye davet ediyorum. Almost every day he posts something about how he's using AI and smart apps in his teaching. Very practical, very smart, and the kind of thing that helps you learn and be surprised. Ondan öğreneceğiniz çok farklı şeyler var. Yapay zekayı nasıl eğitimde kullandığı ile ilgili örnekler veriyor sayfasında. And the third and final that I recommend is a Coursera course. It's for free. Son önerimde ücretsiz olarak verilen Coursera dersi. Dr. Jules White is at Vanderbilt University in the U.S., and this course is a great introduction to AI, what it is, how it works, and what it means for us as educators. Burada Dr. Jules White bir ders veriyor. Nasıl yapay zekayı kullanabiliriz eğitimde, yine bununla alakalı. So I hope today provided you not only with some insight into someone else's experience, but insight into your own experience. Umarım bugünkü sunum sadece başkasının deneyimleriyle değil, sizin neler düşündüğünüzle, kendi zihninizde neler olup bittiğiyle ilgili bir faydalı bir sunum olmuştur. And that you have an idea or two that's new and that you can use in your own life and with the young people that you work with as a teacher. Eğer fikirleriniz varsa bunları kendi hayatınızda ve öğrencilerinizle kullanabilirsiniz. Teşekkür ederim. Sayın hocamız Profesör Doktor Hartman'a değerli konuşmaları için çok teşekkür ederiz. Kendilerine teşekkür belgelerini takdim etmek üzere Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Mahmut Selvi'yi ve Sınıf Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Hayati Akyol'u sahneye davet ediyoruz.
Hep birlikte gelin hocam. Fotoğraf çekiyor. Hocam gelin şöyle. Şöyle gelin bakın hocalar buyurun. Olsun şöyle gelin hocam. Mustafa hocam. Sen de gel. Hocalarımız, oturan hocalarımız lütfen. Olsun, olur. Buradan daha iyi hocam. Bir saniye bozmayalım. İsterseniz şuradan şöyle kapatabilirim. Bayağı Ayağı çekme ya. Ayağı çekme. Arkadaşlar. Sayın Hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Değerli katılımcılarımız. Eğer varsa sorularınızı alabiliriz. What is the value of the ethical value of the using AI? What do you evaluate ethical use of AI? I think the ethical use of AI is to view it as something that can assist or something that can augment what we do as learners, as writers, as producers of ideas and content. Bizim yazdıklarımızı değerlendirebilir, onları artırabilir, çoğaltabilir. Bu şekilde kullanabiliriz yapay zeka araçlarını. So one of the, just to give one example, I know that doing academic writing in a second language, so if English is a second language, is challenging. Vocabulary, the grammar, the discourse, how to make arguments, and I think that AI can be a good assistant in helping improve that. İkinci bir dilde akademik yazı yazmak, özellikle bizim için İngilizce'de yazı yazmak zor. Bu süreçte bize yardımcı olabilir, bize rehber olabilir aslında yapay zeka araçları. So a very concrete example is if you've written, let's say, a section of a paper or a literature review, you could paste it into ChatGPT and ask it to check it for grammar, spelling, discourse, and then add to it, based on the changes that you make, provide an explanation for why you're making those changes. Şunu yapabilirsiniz, bir bölüm yazdınız, bunu ChatGPT'ye atıp bunu gramer anlamında, dil bilgisi anlamında kontrol edebilir misin deyip üzerine bir de şunu sorabilirsiniz diyor. Yaptığı değişiklikleri neden yaptığını anlatsın. Bu şekilde neden değişiklik yaptığı üzerinden öğrenebilirsiniz. And it's those explanations that ChatGPT provides that are like having a personal tutor that can help explain how you could improve your writing and what are the critical features you need to pay attention to when you write more. Yazarken aslında size bir özel ders hocası gibi olur diyor. Yazdıklarınızda size yardımcı olur o açıklamalarıyla. Bu şekilde nasıl daha iyi yazabilirsiniz, onu öğrenebilirsiniz o süreçte. So I think that's an example of ethical use. Sanırım bu etik bir şekilde kullanmanın örneği olarak söylenebilir. Abi burada şunu söylemek istiyorum, yani bu tamamıyla size kalmış bir şey. Yani ahlaklı ya da ahlaksızca kullanma işi. Onu söylemek lazım. Yani bu öyle. Öğrenciler de aldı ya da biz yetişkin olarak bunu istediğimiz gibi yaptık, hazırca getirdik falan. Bunun bir kanun yasası yok şimdi. Tamamıyla sizin namus anlayışınızla, yani akademik namus anlayışınızla ilgili bir şey şu an. Evet hocam, yani aslında o yapay zekadan üretilmiş bir ürünün ya da yazının yine farklı yazılımlarla tespiti var. Aslında hani ben bu noktada bazı arkadaşların kullandığını duydum. Ben hiçbir şekilde kullanmıyorum yazılarımda. Yani bu şekilde yani yazı üretime bağlanıyor. Çünkü ciddi bir sorun var orada. Yani kullanırken ya işte oradan üretildiği ortaya çıkıyor.
Ve Şimdi yapay zekanın ortaya koyduğu fikirlerin de tam kaynaklara dayanmadığı, tam doğru fikirler vermediği ortada, bunun delilleri var zaten. Bakın çok enteresan bir şey yapıldı sunumda. Nasıl yorumladınız bilmiyorum ama o 3 tane burada bilgisayar gösterdi. O insanlara uygulanması gereken şeyler. Birincisi, gözle görülüp elle tutulan o ölçme işi. Onun bile yanlış olabileceği. Hani bilime tapanlar için söylüyorum özellikle. Pozitif bilime tapanlar için söylüyorum. Onun bile yanlış olabileceği. İkincisinde 3 tane chatbot sohbet kutusu söyledi. Ve her bir sohbet kutusu kendisinin en iyi olduğunu söyledi. Bunu insanlara uygulayın. Kim olursa olsun karşınızdaki, ananız babanız bile olsa bir şeyler söylerken yani egosundan da bir şeyler olduğunu unutmayın. Yani insanda ego vardır her zaman. Dolayısıyla bir insanı böyle değerlendirmek, bir ihtimal koymak lazım. Her şeyde hayatta. Önemli olan düşünce, konferansın bana göre en önemli noktası oraydı. Ben onu dinliyorum siz ne yaptınız ama o yani çok önemli o şey. İlle kendimiz, kendi kafamız, kendi hamurumuz, kendi mayamız. Çok önemli. Ama artık politikalarını belirle. You can use AI and scan a math problem and it solves the problem in very detail. Also, AI use critical intelligence and write an article for you, which is published in very well-known journals. What do you think that as a teacher we should teach our students to be better in this artificial intelligence era? Good question. So I think there are a couple things that can be done to help make use of AI and tools that it's embedded in effectively. Birkaç şekilde kullanılabilir derslerimizde aslında. One is I think we need to really help develop our young people's skills in doing something called prompt engineering. Bir tanesi prompt mühendisliği, bu mesela ChatGPT'ye yazılan o komut gibi, komut mühendisliği. Bu şekilde eğitim verilebilir. The prompt is the writing we put into the text box to tell the AI tool what to do. O prompt açıklıyor aslında, o yapay zekaya yazdığımız, neye yapmasını istediğimizi yazdığımız cümle aslında prompt. And it's a specific kind of writing that you have to submit a draft and see what happens, and then you have to respond again and sharpen it and sharpen it. You have to keep dialoguing with the AI tool to eventually get it to interact in a way and produce something that is thoughtful or useful or relevant. Aslında çok spesifik bir beceri bu. Yazılan her o promptla, her cümleyle aslında yazmamız gereken o cümlelerin çok detaylı olduğunu, ne şekilde yönlendirilmesi gerektiğini, yani bu konuda bir eğitim verilmesi gerektiğini söylüyor. So I think prompt engineering is one constructive skill that needs to be developed. And it's different than the kinds of writing that we've typically taught in school. Prompt mühendisliği aslında öğretilmesi gereken önemli bir şey ve bizim yazdığımız akademik yazmadan da çok daha farklı. You also mentioned the mathematics, and there are serious problems at the moment in asking ChatGPT to give an answer for a math problem. Matematikten bahsettiniz. Bununla ilgili birkaç problem var aslında, ciddi problem ChatGPT'ye yazıldığında karşılaşılan. It cannot actually do the kind of mathematics that it's word-based, it's not numeric-based, and so it will often pull up incorrect answers if you ask it to solve a mathematic problem. ChatGPT'ye sayı temelli bir matematik sorusu sorduğunuzda size doğru cevabı vermiyor. Çünkü o kelime temelli eğitildiği için bu konuda ciddi problemler var. Though I read a little over a week ago that OpenAI, which
is the sort of the people behind ChatGPT have figured out how to get it to do mathematics now, but it's not readily available. Yenilerde okuduğum bir şeye göre OpenAI, yani ChatGPT'yi geliştiren o şirket bu konuda bu sayı temelli yapay zeka problemleriyle ilişkili yeni bir şey bulmuşlar. Tabii şu an kullanıma açmamışlar ama böyle bir şey bulunuyor. There is, however, a tool that's been around for some years called Wolfram Alpha that you may be familiar with. Aslında matematikle ilgili kullanılan Wolfram Alpha diye bir program var. Onu belki duymuş olabilirsiniz. Uzun süredir kullanılıyor. It actually solves mathematically all kinds of equations up through calculus. Kalkülüs seviyesinde aslında birçok problemi çözebiliyor o yazılım. And it will provide very detailed step-by-step explanations of how a problem can be solved. Adım adım aslında bir problemin çözüm aşamalarını gösteriyor. The interesting thing about Wolfram Alpha is it will not only show you one set of steps, but it will show you several steps in which a problem could be solved. Aslında Wolfram Alpha ile ilgili en önemli noktalardan birisi tek bir çözüm yolu göstermiyor, birçok farklı çözüm yolu gösteriyor. And I think permitting young people in parts of their studies in mathematics to see that there are multiple pathways for solving a problem is important to their learning. Özellikle matematikte bir sorun, bir problemin çözümüne ulaşılacak birden fazla yol olduğunu göstermenin önemli olduğunu söylüyor bunu kullanarak. Too often in the U.S., our students are taught one way to solve a mathematics problem, and they're not encouraged to think critically and broadly about other pathways for solving that same problem. Özellikle Amerika'da bizim gördüğümüz diyor, öğrencilere tek bir çözüm yolu sunuluyor. Bizimkine benzer şekilde. So I think after students have worked and struggled to solve a certain problem type, permitting them access to an AI tool that can show them other pathways for solving a problem could be really productive for our young people's learning. Bu öğrencilerin eğitiminde yapay zekayı bu amaçla kullanmanın çok faydalı olabileceğini söylüyor. That's a long answer to your short question. I hope that in some way addresses what you're thinking about. Kısa soruna uzun cevap verdim diyor. Umarım cevaplayabilirsiniz. Thank you. Teşekkürler. Başka sorusu olan? Vardır. Looks like maybe 25. Yeah. How many of you are undergraduate students? Lisans öğrencileri. Oh, okay, good. Turkey is fortunate that you will be teachers in their schools. Türkiye çok şanslı, siz onların sınıflarında öğretmen olacaksınız. How many of you are professors and teachers at university or administrators here at the university? Üniversitede profesör olanlar, yönetici olanlar el kaldırsın. Okay. 10? So I think that there's research on what makes a good teacher. And that research shows that people approach their job as a teacher in 3 ways. Bir öğretmeni iyi bir öğretmen yapan nedir diye bir araştırma var. 3 şekilde gösteriyor. One approach is to approach teaching as a job. Excuse me, as a job. And you show up in the morning, you leave at the end of the day, and that's it. You just put in your time. 3 tip öğretmen var. 3 tip öğretmenliğe yaklaşan. Bir tanesi sabah işe gelip akşam ayrılan, sadece işini yapan. The second approach to teaching is to treat it as a career. İkinci yaklaşım öğretmenliğe yönelik bir kariyer olarak gören. And to see teaching as a career means you're going to do it for a while and it will lead you on to something else. Maybe you'll be a school leader, a community leader, some other profession.
kariyer olarak görmek demek, yani öğretmenliği bir basamak olarak görüp aslında daha ileride bir okul yöneticisi olmak, bir toplulukta bir yönetici olmak, bir kurumda yönetici olmak olarak görenler olabilir. And the third approach is to see teaching as, in English we say it's a calling. Üçüncü yaklaşımda calling, tarif edecek şimdi. And I'll explain calling. Calling means that it's something that it's who you are, it's your identity, and it's something that you have to do. You were meant to do it in this lifetime. İdeal. Evet. İdealist, yani içinde bulunan, o öğretmenlik güdüsü içinde bulunan, bunu yapmak için doğduğuna inanan öğretmenler. If you were not even paid, you would still be a teacher. Yani size maaşınız ödenmese bile öğretmen olurdum diyenler. And it turns out that the teachers that are the most effective, they're the happiest across their life, and they just have a kind of joy about them, are those who see teaching as a calling. Bu son şekilde görenlerin öğretmenlikte en mutlu olanlar, en etkili olanlar, en çok öğretmenlik yaparken zevk alanlar olduğu görülüyor. And how you approach teaching is something you have a choice about. You can make a decision to see it as a job, as a career, or a calling. Yani öğretmenle nasıl yaklaştığınız önemli. Bir iş olarak mı görüyorsunuz, bir kariyer basamağı olarak mı, veya bir içinizde o öğretmenlik idealizmi var. And as those who help prepare teachers, we hope that you make the decision to see teaching as a calling. Biz öğretmen eğitimciler olarak umarız sizi üçüncü şekilde hazırlayabiliyoruz. That it's something that's who you are. You can't imagine something else because it feeds you and it feeds others in their own growth. Yani kendinizi öğretmen olmadan hayal edemediğiniz, o sizi besleyen, hayatta tutan şeyin o öğretmenlik olduğu şekilde yetiştirmeye hedefliyoruz. So that's just a little thought that I share with my students when I'm preparing them to become teachers in the U.S. Ben öğretmen adaylarını eğitirken bu görüşümü paylaşıyorum. Bu yüzden sizinle de paylaşmak istedim. And if teaching is not your calling, that's okay. There are other things in life you can do where you can be a teacher. Eğer üçüncü tip öğretmen değilseniz o da sorun değil. Yapabileceğiniz başka şeyler de var veya ilk tip öğretmen de olabilirsiniz. In fact, every job involves some kind of teaching. Aslında her işin içinde bir öğretmenlik var. Her işin içi bir öğretmenlik barındırıyor. My son, for example, is a financial analyst in New York City on Wall Street. Mesela benim oğlum finansal analist. Wall Street'te çalışıyor. Sorry. Every day he publishes 2 newsletters, and every week he publishes a podcast. They go out to investors around the world, giving them advice on where to invest their money. He is a teacher, even though he's in business in the financial world. Her hafta 2 tane yatırımcılara tavsiye ile ilgili gazetede yazı yazıyor, bir tane podcast yapıyor. O da aslında yatırımcılara bir şeyler öğretiyor o işi yaparken. My oldest daughter is a filmmaker. She lives in New York City. En büyük kızım New York'ta yaşıyor ve film yapımcısı. Every film she makes is an instructional film. It teaches people things. Her yaptığı film aslında bir öğretim yapıyor. Her yaptığı filmde bir şeyler öğretiyor. And my youngest daughter is still trying to figure out where she's going to be a teacher and what career. Ve en küçük kızım aslında nerede olacağını, neyi öğreteceğine karar verme aşamasında. So if you make a decision one day that the classroom in a school is not your place, that's okay. You can still teach. Eğer bir gün sınıf sizin öğretmenlik yapacağınız alan olmadığını, sınıfın sizin öğretmenlik yapacağınız alan olmadığına karar verirseniz o da sorun değil. Başka işler yaparak da öğretmenlik yapabilirsiniz. But my colleagues and I here wish you will become a classroom teacher because we really need you and Turkey needs you.
tabii ki bizim iş arkadaşlarımızla dileğimiz sizin öğretmen olmanız. Çünkü size ihtiyacımız var ve Türkiye'deki öğrencilerin de sizlere ihtiyacı var. Başka sorusu olan var mı? If we're finished or near the end, it'd be great if we could get a picture with everybody. Toplu bir fotoğraf çekinelim eğer herkes uygunsa.